Herkese merhabalar. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. 2 ve 6 Ocak haftasından. Sevgiler ve ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Yeni haftada bizi neler bekliyor sizlerle onu paylaşacağım. Güzel bir inşallah hafta geçirdiniz ve bizim için doğru olan, sağlıklı olan, hayırlı olan, bizim için faydalı olanla inşallah karşılaşalım bu haftada diyorum ve herkese sevgiler yolluyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum yayınımın en başında. Şimdi bu haftayı anlatacağım. Ardından da burçlarımızı anlatacağız. Şimdi bu hafta demek aslında ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Bugün itibariyle Mars retroydu biliyorsunuz Aralık ayından beri ve hala retro. Ve bugün 29 derece retrosunu Yengeç Burcu'na geçerek devam ettirecek. Bu çok önemli bir enerji değişimidir. Bu süreçte 25 Şubat'a kadar sürecek. Yani Yengeç Burcu'ndaki retrosu 25 Şubat'a kadar epey uzun bir süre. Bunun devamında ise Mars Yengeç Burcu'nda arkadaşlar 18 Nisan'a kadar kalacak. Gerçekten inanılmaz bir zaman dilimi bu. Ve hayatımızda da özellikle Kasım ayından beri diyelim gündeminde olan konular, bireysel haritalar için söylüyorum, hala ilerlemiyorsa, hala bir yerde takıldıysan gündemde var evet ama o noktaya gelemiyorsun çünkü önüne başka şeyler çıkıyor. Gündemini değiştirecek önemli başka unsurlar çıkıyor. Gerek para olabilir, finansal yetersizlik diyelim, aile içindeki bazı otoritelerle olan anlaşmazlıklar veya aşırı hassasiyet, duygusallık. Çünkü arkadaşlar Mars Yengeç Burcu'nda artık retro ve 29 derecede hakikaten çok kritik bir derecedir. Duygular üzerindeki etkisi inanılmaz hassastır. Mars Yengeç Burcu'nda çok hassas, aşırı tepkisel olur. Toplumsal olarak baktığımızda hakikaten çok zordur ama bireysel haritalarda çok daha duygusal anlamda çok daha böyle ezer insanı gerçekten. O mesela içinden çıkmadığın durumda bir tık daha üzülürsün. Daha fazla koruman gereken, daha fazla sahiplenmen gereken aile, aidiyet ki bunlar çok öne çıkacak. İşte özellikle ülkeler için baktığımızda vatan, millet, böyle milli duygular, duygusal olarak çok daha önemli konuları mücadele içine alacağız ve orada çok tepkisel olacağız gerçekten. Tıpkı yaralı bir hayvan gibi düşünün, gerçekten orada yaralı bir aslan düşünün mesela. Daha da fazla tehlikeli olacak. Mesela tehlikeli oluruz, hepimiz tehlikeli oluruz. Çünkü o kadar fazla güçlü bir dürtü gelir ki o koruma içgüdüsü ister aileni olsun, ister ülkeni olsun, ister başka bir hayvanı olsun. Her anlamda burada sahip çıkma, koruma içgüdüsü çok yüksek olacak. Özellikle ülkeler arasındaki iletişim burada tabii daha fazla öne çıkacak. Savaş unsuru. Diğer taraftan liderler öncü burçtur ve olayları çok hızlı geliştirir ki mesela 6 Ocak bugün pazartesi, salı çok önemli Mars'ın tam oraya geçtiği an. Çünkü Ay da Koç burcunda olacak arkadaşlar pazartesi ve salı günü. Şimdi onlara geleceğim ama Mars'ın bu hali 25 Şubat'a kadar hiç beklemediğimiz şekilde çalışabilir. Bireysel anlamda muhakkak ki doğum haritalarınızdaki yengeç alanları en önce etki alacaktır. Bunlar daha çok hep ailemizi ilgilendiren, kendi özel yaşantımızı ilgilendiren alanlardır. Bazılarımızın işiyle ilgili, yani hayatın temel ana konularıdır bu yengeç dediğimizde. Aileyle olan bağlantındır, işte işindir, annendir, babandır. Özellikle emlakla ilgili konular, gayrimenkullerdir. Yengeç burcunda Mars çok da rahat etmez. Orada biraz zayıftır. Dolayısıyla o hani biraz önce dediğim gibi ilerleyemediğin konular var ya, hani bazılarımız çok hızlı ilerleme kaydedecek bu arada. Çok ani kararlar getirebilir. O yerinde sayan, bir türlü ilerlemeyen konularda. Tabii Mars retro olduğu için doğum haritasına etki aldığını orada bilemeyeceğin için de o anı kurtarmak için hareket edebilirsiniz bu arada. Yani mecbur kalabilirsin buna. Ama fakat çok 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 önemli, çok çok radikal bir durum, bir konu, bir gelişme için kesinlikle mantıklı davranmalısınız arkadaşlar. Ve bu hafta mantığı da devre dışı çıkartacak bir süreç var. Şimdi onu da söyleyeyim. Bu hafta burada önemli gerçekten Merkür mantık.
Yay burcunda ve 29 derecelerde olacak. Şu anda 27 derecede. Pazartesi Neptün'e kare. Cuma gününe kadar son derecelerde. Cuma'dan sonra Merkür de rahatlıyor. Merkür çünkü Oğlak burcuna geçecek. Eğer böyle bir gündeminiz varsa da aciliyet, mecburiyet için bir şey demiyorum ama da yolculuklar, yabancılar, iletişimle ilgili her alan, ticari alan, özellikle bu alanlarda mesela inançlarla ilgili konularda biraz zafiyetlidir. Yani mesela hukuki bir sürecin vardır, beklediğin gibi çıkmayabilir ya da birilerine tartışırsın, burada gider seni mahkemeye verir, işi başka boyutlara taşır. Mars da retro bir yandan. Mars 29, Merkür 29 derecede olduğunda gökyüzü burada zorlar. Çünkü mesela Perşembe günde Güneş Chiron karesi var. Yine o gün de mesela dikkatli kullanmak gerekiyor. Tam böyle bir yaralayıcı bir etki var gökyüzünde. Çarşamba günden itibaren bu arada Ay Boğa burcuna geçecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma gününe kadar finansal konularda bu söylediklerimi biraz daha ön plana çıkartabilir. Parayla, alma verme dengesiyle, kazançlarla ilgili konular, biraz daha beslenme ile ilgili konular, zamlar ve ekonomiyle ilgili böyle ciddi zafiyetler yaşıyoruz, biliyorsunuz. Zor bir süreçten geçiyoruz açıkçası. Hani alım gücünü de etkileyen durumlar diyelim. Ama şimdi Mars 29 dereceye geçtiğinde ve bu ilerleyen günlerde tepkisellik biraz daha fazlalaşacaktır. Hani toplumsal tepkisellik biraz daha fazlalaşacaktır. Bu biraz daha bizim için Türkiye haritasında daha fazla mesela Nisan ayı gibi. E, Yani çünkü Mars hani Yengeç burcunun o ilk dereceleri 5 derece yükselimiz Yengeç olduğu için Türkiye haritasında hep birinci evimizde ve para evimizde gezecek. Gerçekten dünyayı ve Türkiye'yi, ülkemizi ve burada yaşayan tüm tabii ki bizi, halkı da etkileyecek gelişmeler, liderlerle ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle pazartesi, salı günü arkadaşlar. Çünkü liderleri ilgilendiren yönetimi, işte diplomasiyi, mesela ülke veya işte şirket yöneticilerin olabilir. Çalışıyorsan senin amirin, senin patronun veya iş yeri sahibiysen seni. İşte bir hastanede, bir avukatlık bürosunda çalışıyorsan yine üstlerinle ilgili önemli sürtüşmelere girmeyin mesela. Özellikle pazartesi günü yanıltıcı olabilir veya verilen sözler tutulmayabilir gibi durumlar olabilir. Yazılı sözlü metinler, işte e-mailler, bunlara da dikkat edin. Hırsızlıklara karşı dikkat edin. Dikkat edin de dikkat edin. Tamam, şu güzelleri de söyleyeceğim biraz sonra sevgili dostlar. Devam ettiğimizde mesela hafta sonu Perşembeden sonra Pazar gününe kadar Cuma, Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'nda olacak ve en çok iletişim kurduğumuz 2 gün bakın. Ve artık Oğlak Burcu'na geçmiş olacak Merkür'ümüz, artık daha sağlıklı düşünebilir, daha mantıklı kararlar alabilir, daha stabil, daha temiz, daha şeffaf olabiliriz. Üstelik akıl almak, birilerinden danışmanlık almak, sağlık konusunda, işiyle ilgili, ekonomiyle ilgili olabilir veya farklı sektörlerde de olabilirsiniz. Çok mantıklı olacaktır. Çünkü Merkür Oğlak'ta hem mantıklıdır, aynı zamanda da yani üst akıllarla da çok alakalı aslında bir bakıma. Statüyle ilgili, parayla ilgili konularda çok daha farklı şekilde çalışacak ve daha sağlıklı çalışacak, ama burada farklı destekler anlamına da geliyor. Sevgili dostlar, ve devam ettiğimizde evet İkizler Burcu'na geçecek. Tabii ki yönetici gezegen de Merkür Oğlak Burcu'nda olduğunda buradaki iletişim ve sirkülasyon farklı alanda olacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hemen 31 Aralık günü yaşadığımız Oğlak Burcu'ndaki biliyorsunuz yeni ayla girdik yeni yıla. İşte Cuma gününden itibaren onun etkilerini daha net böyle göreceğiz. Doğum haritalarınızda Oğlak Burcu neredeyse, o yeni ayın etkileri çok uzun sürecek bu arada arkadaşlar. O yeni ayın etkilerini yılın 6 ayı yaşayacağız bu yıl. Bir tutulma gibi düşünün o yeni ayı. O yüzden de Merkür Cuma günü buraya geçtiğinden itibaren bakın o yeni ayı çok iyi değerlendirin. Mutlaka karar verilmesi gereken bir durum vardır orada. Ama siz hala veremiyorsunuzdur. Çünkü başka önünde öncelik getiren durumlar gelişmiştir. Bununla ilgili de yine dediğim gibi Oğlak Burcu'nun haritanızda neresine ne denk geldiğine iyi bakın.
Çünkü bu hafta sonu itibariyle pazar günü, 12 Ocak pazar günü bu arada, Ay Yengeç burcuna geçer. Ve burada tabii Mars'ın bulunduğu burca geçecek ve çok önemli bir karar verme süreci zaten 12 Ocak'ta başlıyor. Çünkü 15 Ocak'ta burada bir dolunay meydana gelecek. Yengeç burcunun son derecelerinde Marsiyen bir dolunay. Eğer ki hareket etmen gerekiyorsa, inisiyatif alman gerekiyorsa, karar verme, aileyle ilgili olabilir, taşınmayla ilgili olabilir, iş değişikliğiyle ilgili. En önemli üçgen de budur aslında bu şeyde, bu gökyüzü görünümünde. Burada aslında senin yerine evren bir karar vermiş, kadersel bir etki geliyor demektir. Hani biz plan yaparız ama evren aslında çok daha büyük planda onun planı yapmıştır gibi düşünün. Yengeç burcundaki dolunay özellikle böyle çok hızlı, hani kucağına bir bomba bırakırlar senin. Artık aceleyle bir şey yapman gerekir. Yani bunu farz misal söylüyorum. Böyle o kadar hızlı inisiyatif alman gerekir. O kadar hızlı karar vermen gerekir. Dediğim gibi bu kadersel ama yine de orada kullanacağın mantık çok önemli arkadaşlar. Değerli, çok değerli bir dolunay bu arada. Yılın sadece bu döneminde yaşayacağız. Bir de sonbahara doğru yaşayacağız bu dolunayı. Özellikle hayatınızdaki sac ayağı sayılan önemli konular için lütfen şu andan itibaren tekrar plan yapın. Çok iyi düşünün. Mutlaka bir üst akıldan fikir alın. Arkadaşınız, o anneniz, babanız, kardeşiniz, güvendiğiniz insanlardan. Tabii ki son kararı sen vereceksin. Böyle bir etki var arkadaşlar. Ülke ve milli duyguları da çok öne çıkaracak bir zaman dilimi olacak. Çok ani gelişmeler olacaktır mutlaka. Özellikle yönetimler bazında. Bakalım neler yaşayacağız. Bizim hayatımıza da inşallah güzellikler getirsin diyeceğim. Ve şimdi bu yayından sonra da bu hafta burçlarda nasıl etkiler verecek bu gezegen hareketleri, onları söyleyeceğim sizlere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Beğenmeyi ve yayını paylaşmayı unutmayın. Çünkü her gün, her hafta çok değerli. Özellikle bu yılın, 2025 yılının ilk yarısı 25 Mayıs'a kadar inanılmaz olaylar yaşayacağız. Ve bu bizim kendi hayatımızda da hayati kararlar getirecek. Eğer danışmanlık almak, doğum haritanıza baktırmak, teksturdan faydalanmak, sesli kayıt sisteminden faydalanmak istiyorsanız yine bu WhatsApp numarasından da bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Burç yorumlarıyla bu yayından sonra kanalda tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.